Ayı ekmek sanıp göğe saldırmak. Yani açlık o kadar başlarına vurmuş ki hani şimdi Gazze'den estanteneler görüyoruz ya, buradaki anlatılan şey yani Gazze'yi aratmaz. Hani Gazze'de çanaklar, çömlekler, yemek, ekmek hiçbir şey yok şu anda. Bir de işte filanca yerde dağıtım yapılacak diyorlar. Bütün millet aç çünkü günlerdir. Herkes oraya koşuşturuyor. Koşuşturunca o namussuz, şerefsiz, haysiyetsiz, kanı bozuk, südü bozuk, insanlıktan nasibini almamış, hayvandan daha aşağı mahluk olan İsrailler onları bombalıyor. Ve İslam ülkelerinde kınıyorlar çok yüksek dereceden. Toplanıyorlar, yiyorlar, içiyorlar, yüksek dereceden kınıyorlar, dağılıyorlar. Ben bazen diyorum bu kadar yüksek dereceden kınamayın, başınıza bir iş gelecek sonra diyorum. Tabii yüksek dereceden kınanınca onların da gücüne gider şimdi. Gücüne gidince de bunların bir şeylerini açıklayıverirler. Eyvah ki eyvah. Ya Mossad'ın elinde ne o Epstein bilmem ne ıvır zıvır kol geziyor ya ortalıkta. O Siyonistler boş durmazlar, Mossad boş durmaz. O ülke liderlerinin bir açığını, bir şeysini bulmuştur o. Zaten o Netanyahu açıkça söyledi. Dedi ki oturun oturduğunuz yerde bir açıklarsam dedi koltuklarınızı kaybedersiniz dedi. Herkes sustu, oturdu. O sözü yuttu. Hani dünya liderleri, Müslüman dünyanın, halkı Müslüman olan liderler bu sözü yuttu. Birisi şunu diyemedi. Açıkla ne açıklayacaksan diyemedi. Yani bütün halkı Müslüman olan devlet başkanlarını tehdit etti resmen. Haberlerde öyle okudum. Dedi ki oturun oturduğunuz yerde sizin hakkınızda dedi bazı şeyler açıklarsam koltuklarınızda oturamazsınız dedi. Artık ne varsa elinde Mossad'ın halkı Müslüman olanların devlet başkanlarının demek ki açık olan bir halleri var, bir durumları var. O durumlarda, o hallerde Mossad'ın elinde. O yüzden onlar da ne yapıyorlar? Konuşamıyorlar, bir şey yapamıyorlar. Aynı şey alimler için de geçerli. Aynı şey şeyhler için de geçerli. Yani Türkiye'deki cemaat liderlerinin alakalı Mossad'ın elinde ne var bilmiyoruz ki. Hocayız, alimiz, şeyhiz diye dolaşanlarla alakalı Mossad'ın elinde ne var bilmiyoruz ki. Yoksa bu uyku, bu gaflet, bu böyle konuşmama, hakkı haykırmama, ayetleri, hadisleri eğip bükme, meseleleri eğip bükme nereden geliyor bilmiyoruz. Allah muhafaza eylesin. İşte öyle bir açlık ki nefis diyor ki bu diyor ayı ekmek sanıp biz göğe saldırıyoruz. Yani normalde o kadar açlar ve normalde acıkınca ayı ekmek gibi görüyor. Bir kimse neye ihtiyaç duyuyorsa onu görür hep. İhtiyaç gördüğü bir şeyin kölesi olur. İnsanoğlu öyle bir şeydir. Yani o en üst seviyede telefon alması lazım. Onu ihtiyaç görür, onun kölesi olur. Aylarca onu taksitle ödeyeceğim diye uğraşır. Altı üstü telefon, görüşecek, telefon açacak. Onun kölesi olur. Kimisi işte en son kreasyona sahip olması lazım. Moda olarak giymesi lazım. Onun kölesi olur o. Gidecek adamın neresi erkek bilmiyorum. Daracık pantolonlar, daracık üzerine gömlekler veyahut da şimdi erkekler de başladı soyunmaya. Yani o moda çıplaklık şimdi. Erkekler de çıplak dolaşıyor. Kadınlar zaten çığırını açtı. Yani teşhircilik moda oldu. Halbuki o teşhirciliğe düşenler, modayı takip edenler, modacı olanların hepsi de psikolojik vakadır. Hepsi de. Bir kimse moda düşkünüyse psikolojik vakadır o. Herkes dar giyinirken o da dar giyinecek. Herkes bir tarafını açarken o da açacak. Gerçekten psikolojik olarak rahatsızlıktır bu. Veyahut da o kimse işte telefon çıkacak önce o alacak. Hani gösteriyor ya haberlerde sıraya giriyor insanlar sabah saat 4'te, 3'te, 2'de, 1'de. Neymiş de iPhone'un yeni modeli çıkmış. Önce onu alacaklarmış.
Sıradalar. Hepsi de psikolojik rahatsız. Hepsi de. Yani şu anda dünya üzerinde gerçek hastalık bu. Hani bu bir teknoloji hastalığı değil. Bu marka bağımlısı. Yeni telefon onda olacak. Yeni bilgisayar onda olacak. Her şey onda olacak. Ve bunun açlığını yaşayınca o kimse onun kölesi oluyor. Normalde neye ihtiyaç duyuyorsanız onun kölesisiniz. Kur'an sünnet dairesinde bakarsanız o zaman meseleyi kurtarırsınız. Nedir? Bana giyinmek için bir gömlek lazım, bir pantolon lazım. Dar giyemem. Bu İslam adabına aykırı, erkek olarak söylüyorum. Erkeğin de vücut hatları belli olmayacak. Sadece kadınla alakalı değil ki bu. Şimdi erkeklerin de vücut hatları meydanda. Bu da caiz değil. Haram. Erkekler daracık pantolon, hepsi de meydanda. Hatta bir de düşük kemer olursa ondan sonra cumada orada burada arkası görünüyor erkeklerin. Bildiğiniz arkası görünüyor. Erkekler de daracık gömlek giyiyorlar, patlıyor. Hele bir de göbekliler giyiyor ya onu. Ya giyme ya. Giyme, göbeğin patlıyor işte. Kadınlar da aynı. Giymeyin ya, göbeğiniz var, giymeyin daracık bir şey. Likralı bir şey giymeyin. Giyiyorlar, Allah muhafaza eylesin. Onu ihtiyaç görüyor çünkü. Herkes onu giyiyor, o da onu giyecek. Herkes onu yiyor ya, o da yiyecek onu. İhtiyaç görüyor. Bu büyük bir hastalık. Bu da nefsin hastalıktır. Allah muhafaza eylesin. O yüzden nefis her şeye el uzatmak ister. Her şeye. Ve her şey kendisinin olmasını ister. Nefis öyle bir şeydir. Burada da Üstad diyor ki Hazreti Mevlana, ondan sonra insan diyor nefsine uydu mu elini göğe uzatır. Yani aya ulaşacak ayı bile ekmek zanneder. Yoksullar bile bizden utanıyor. Yani o kimsenin sefaletini görünce, o kimsenin o yokluğunu görünce yoksullar bile ondan normalde işte acıyorlar ona. Ve uzaklaşıyorlar. Bu bizden bir şey isteyecek muhakkak diyorlar. Sufice bakılırsa meseleye gerçek fakirlik öyle bir şeydir ki gerçek fakirlik. O bir sufinin öyle bir hali vardır ki sufi o fakirliği zenginliğin içinde olsa dahi etrafında her şey var olsa dahi o yokluk içinde yokluk yaşar. Varlık içinde yokluk yaşamak herkesin işidir. Varlık içinde yokluk yaşar o. Varlık içinde yokluk yaşamak nedir? Vardır, harcamıyordur. Her şeye ihtiyacını görebilir, vardır. Onun yokluğu, varlık içinde yokluk yaşamak o hani o da bir nefis terbiyesidir. Ama asıl nefis terbiyesi o kimse varlığın içinde olsa dahi yokluğun içinde yokluk yaşaması lazım. Yokluğun içinde yokluk yaşarsa o zaman el fakri olur. Öbür türlü o kimse gerçek fakrı yaşayamaz. Sufiler için fakri yaşamak yani eline attığını alıyorsun. Alma kardeşim. Eline attığını harcıyorsun. Harcama. Sen nefsini terbiye et. Aylık ne kadar eline geçti? 20 bin lira. 20 bin lirayı da ayın sonunda harcıyorsan sen nefsine uydun. Aylık ne kadar? 10 lira. 10 lirayı da sen harcıyorsan nefsine uydun. Evet. Sen o eline attığını böyle hemen sahip olmaya çalışma. Nefsine vur biraz. Nefsini terbiye et. Nefsini terbiye et. Gitme kafeye oraya buraya. Nefsini terbiye et. Alma ikide bir de kendine kıyafet. Nefsini terbiye et. Oraya buraya harcama parayı. Nefsini terbiye et. Bak nefsini terbiye et. O fakri yaşa. Millet ne der diye düşünme. Millet ne diyorsa desin. Millet der hep zaten. Peygamberlerin arkasından konuşmuşlar. Peygamberleri eleştirmişler bu insanoğlu. Nefsine uydu mu Allah'ı bile eleştiriyor. Kitabı bile eleştiriyor. Koca profesör ne diyor? Bu Allah'ın ayeti olamaz diyor. Bitti. İnsan nefsine uydu mu eleştirmeyeceği bir şey yoktur. Nefsine uydu mu onun insanın konuşmayacağı bir şey yoktur. Allah'a iftira atıyor insan. Peygambere iftira atıyor insan.
Üstadlara, şeyhlere, dervişlere iftira atıyor insanoğlu. Kendi eşine iftira atıyor. Kendi çocuğuna iftira atıyor. Kendi annesine, babasına iftira atıyor. İnsanın sözü, lafı bitmez. Bitmez. Herkes bir laf söyler. Sen kendi nefsine bak. Nefsini terbiye et. Sen de herkesin güldüğü yerde sen ağla. Herkesin rahat ettiği yerde sen zorluğu yaşa. Sen herkes bolluktayken sen sıkıntıyı yaşa. Sıkıntıyı görsen. Neden? Herkes sıkıntıya düştüğünde sen bolluğu yaşayacaksın çünkü. Hiçbir kimsenin hayatı tek düzede gitmez. Sen sıkıntı varmış gibi yaşa. Sen sıkıntı olunca herkes zaten çökecek. Sende değişmeyecek bir şey. Sen günün zengini olacaksın. Ama bize öyle alıştırmıyorlar. Bize sufilik terbiyesi vermiyorlar. Bize kapitalizm, bir de çarpık kapitalizmin terbiyesi veriliyor. Evlerde, çocuklarda, sokaklarda, devlette, her yerde israf var. Devlet israf ediyor. Aileler israf ediyor. İşletmeler israf ediyor. Kadın, erkek, çocuk herkes israf ediyor. İsrafın içinde yaşıyor şu anda insanlar. Ve borçlanaraktan israf ediyorlar. Borçlanaraktan. Herkesin elinde birer tane plastik var. Borcu bitmiyor hiç kimsenin. Bir tane de olsa iyi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 plastikleri taşımak için bir de cüzdan veriyorlar sana. Adam bir açıyor böyle, kitap açar gibi 6-7 tane kredi kartı var.